Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugün size sahte anabolizanlar ve bunların getirdiği risklerle ilgili kısa bir video sunumu olacak. Anabolizanlar satışlarına göre 3 ayrılabilir. Gerçek anabolizanlar, underground laboratuvarda yapılan anabolizanlar ve sahte anabolizanlar. Gerçek anabolizanlar sertifikalı laboratuvarlarda Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla yapılan reçeteli olarak satılan anabolizanlar. Onun dışında underground yani yeraltı laboratuvarlarında üretilen, bunlar Pakistan'da, Çin'de, Bulgaristan'da, Gürcistan'da, Tayland'da, Meksika'da üretilen, kaçak olarak satılan anabolizanlar. Ayrıca bir de sahte anabolizanlar. Sahte anabolizanlar ilaç mı diyeceksiniz? Sahte anabolizanların içerisinde ilaç yok ama satış pazarının 2000'li yıllarda yaklaşık %50'sini oluşturmaktaydı. Şu andaki çalışmaları bilmiyorum ama Amerika'da yapılan çalışmalarda yaklaşık yarısını sahte anabolizanlar oluşturmaktaydı yurt dışında. Şimdi bunların ne gibi riskleri var? Sahte anabolizanların ya da underground anabolizanların 4 temel riski var. En önemli risklerinden bir tanesi içeriğindeki ürünün miktarının tutmaması. Yani etiketinde 200 mg yazar ama içinden 400 mg çıkabilir ya da 50 mg çıkabilir. Yani burada resimde gördüğünüz gibi farklı sonuçlar elde etmişler. Bunları test etmişler. Ya da içerisindeki ağır metal oranı. İçerisinde civa ya da kurşun ya da arsenik miktarına bakılmış. Bazı markalarda ağır metal oranının yüksek olduğu tespit edilmiş. Ağır metal zehirlenmesi zaten çok farklı bir şey. Civa zehirlenmesinde çok farklı semptomlar ortaya çıkabiliyor. Doktorun aklına gelmediği sürece tanı koymak çok zor. Sinir sistemini, kalp beyin sistemini ya da böbrek sistemini tamamen sıkıntıya sokabiliyor. Çok farklı semptomlar yaratıyor. Aylar sonra, yıllar sonra şikayet yaratabiliyor hastalarda. Çünkü arsenik ve civa inert. Yani vücuda girdi mi kolay kolay çıkmayan, yani demir ve alüminyum gibi değil, kolay kolay çıkmayan ağır metaller bunlar. Onun dışında içerisinde kullanılan yağ. Yapılan çalışmalarda ilaç sanayinde kullanılan yağ olması gerekirken gıda sanayinde kullanılan yağlar tespit edilmiş. Onun dışında içeriğindeki maddenin etiketindeki maddeyle aynı olmaması. Mesela dekabolon kullanıyorum sanırken aslında testosteron kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü testosteron daha ucuz onun diğerlerine göre. Ya bunu kullanabiliyorlar. Bunun içine testosteron koyabiliyorlar başka bir madde yerine. Çünkü kişi laboratuvar testi yaptırdığı zaman LH'ın düştüğünü görüyor. Dekada da testosteronda da aynı şeye varıyor. Hatta yurt dışında Amerika'da sahte anabolizanlar çok sıkıntı yarattığı için bunun üzerine kitap bile yazmışlar. Underground Lab diye. Kitapta işte yurt dışındaki underground laboratuvarlardan bahsediyor. Ve orada Anapolon'la Rimobolon'un, yani Türk iş Anapolon'la Rimobolon'un yıllarca yurt dışında sahtesinin üretilip satıldığından bahsediliyor. Onun dışında Royd test diye bir olaydan bahsetmişler. Burada resimde gördüğünüz gibi kişi aldığı anabolizanı evde doğru mu değil mi, içerisinde anabolizan madde var mı yok mu diye basitçe test testinde kitler bile yapmışlar. Sahte anabolizanlardan çok çektikleri için. Bir de farklı bir bilgi. Gene yurt dışında Amerika'da yazılan bir kitapta yurt dışına çıkıp rahatlıkla anabolizan bulabileceğiniz, anabolizan elde edebileceğiniz ülkeler arasında 3 tane ülke saymışlar. Burada resimde gördüğünüz gibi. 3 ülkeden bir tanesi Türkiye, Tayland'la Meksika'ya aynı sınıfa sokmuşlar bizi. Bu da aslında ülkemizde anabolizanların ne kadar rahatlıkla temin edebileceğini gösteren ironik bir durum. Anabolizan kullanmak zaten riskli. Sahte anabolizan kullanarak aldığınız riski daha da arttırıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.